Bir ilişki içten çürüyebilir. Sessizce, kimse fark etmeden. Onu seven, iyi bir partner olmak isteyen biri tarafından. Çünkü erkeğin en çok ihtiyaç duyduğu şeyi veremez. Bunu neden veremediğinde farkında değil. Sen sanıyorsun ki erkekler zor yaratıklar. Çok şey ister, zor doyar, uzaklaşır. Ama hayır. Erkeğin ihtiyaç listesi kısadır. Ve o listenin en üstündeki şey çoğu erkeğin hiç dile getirmediği bir şeydir. Bu yok edildiğinde sonuç nettir. Önce duygusal kopuş, sonra ilişkinin çöküşü. Bugün sana şunu göstereceğim. Bu ihtiyaç nasıl yok ediliyor, neden fark edilmiyor ve sen bunu okuduktan sonra ilişkine nasıl bakacaksın? Erkek eve gelir, yorulmuştur, hiçbir şey olmamıştır ama her şey tüketmiştir onu. Oturur, suskundur. Bu suskun hali bir buzdağı gibidir. Yüzeyde hiçlik, içeride devasa bir işleme süreci. Beyin sıralamaya çalışır. Sinir sistemi geri çekilmeye. Kadın bunu görür ve alarm çalar içinde. Neden susuyor? Ne oldu? Benimle mi sorunu var? Jung bunu çok net tanımladı. İnsan kendi içsel kaosunu dışarı yansıtır. Kadın kendi huzursuzluğunu o sessizliğe yansıtır ve erkeğin ihtiyacını kendi kaygısıyla ezip de geçer. Bu video seni rahatlatmak için değil, seni uyandırmak için. Çünkü şu gerçeği duymak sert olacak. Çoğu kadın ilişkisini mahveden şeyin kendi elleriyle ürettiği gürültü olduğunu hiç anlamadan ayrılığa ulaşır. Ve işte kimsenin yüksek sesle söyleyemediği gerçek şu. Evde huzur bulamayan erkek ofiste daha az yalnız hisseder. Patronun baskısı bile öngörülebilirdir. Ama evin içindeki duygusal fırtınayı asla tahmin edemez. Sen bu farkı görüyorsun ve bu farkı gören erkek ilişkide neyi koruması gerektiğini bilir. Sana bunu bir sonraki bölümde göstereceğim. Bu yıkım nasıl gerçekleşiyor? Hangi mekanizmalarla işliyor? Erkekler uzaklaşır. Bu herkesin gördüğü şey. Ama neden uzaklaştığını çok az kişi doğru okur. Çünkü uzaklaşma bir anda olmuyor. İçeride sessiz, görünmez bir süreç işliyor, sen fark etmeden. Bu sürecin ilk adımı yoktan sorun üretmek. Adam susuyor, kadın ne oldu diye soruyor. Bir şey yok, sadece yoruldum diyor. Ama kadın inanamaz. Kendi içsel gürültüsünü erkeğe yansıtır ve yoktan bir çatışma doğar. Sen sanıyorsun ki bu sadece iletişim sorunu. Değil. Bu erkeğin zihinsel oksijeni olan sessizliğin elinden alınmasıdır. Ahmet'i düşün. 12 yıllık evliydi. Her akşam eve geldiğinde tek istediği 20 dakikaydı. Oturmak, nefes almak. Ama olmadı. Kapıdan girer girmez sorular başlardı. Birkaç yıl sonra arabada oturur, eve girmeden karanlıkta beklerdi. Orası daha huzurluydu. İkinci mekanizma duygusal hava durumu. Kadın rahatsız ama söylemez. Erkek neyi yanlış yaptığını çözmeye çalışır. Ev bir barınak olmaktan çıkar, adeta bir mayın tarlasına döner. Bu mekanizmaları tanıyan erkek artık anlayan taraftadır. Ve anlayan erkek seçimini bilinçli yapar. Sana bir sonraki bölümde de şunu anlatacağım. O kapı kapandığında geri açmak mümkün mü? Bazı erkekler hiç ayrılmaz. Yıllarca aynı evde yaşarlar. Ama bir noktada içlerindeki bir şey kapanmıştır. Sessizce ve kimseye söylemeden. Fiziksel olarak orada oturur, yemek yer, uyur ama içindeki dünyaya erişimi tamamen kesmiştir. Çünkü her paylaştığında bir sorun çıkmış, her sessiz kaldığında bir savaş başlamıştır. Öğrenilmiş bir refleks olarak susar. Korumak için değil, enerji kalmadığı için. Ve işte şimdi o gerçeği söylemem gerekiyor. Kimsenin yüksek sesle itiraf etmediği o şeyi. Çoğu erkek boşanmadan yıllar önce ilişkiden çıkmıştır zaten. Kağıt üzerinde evlidir ama ruhsal olarak çoktan ayrılmıştır. Ve bunu yapmasına neden olan şey ihanet değildi. Şiddet hiç değildi. Huzursuzluktu. Sürekli bitmez, öngörülemeyen bir gürültüydü. Ev artık sığınak değil, tükenme noktasıydı. Sen bunu okurken kendi ilişkine bakıyorsun. Belki tanıdın bu tabloyu. Belki sen o erkeğin yerindesin. Ve belki yıllardır ne olduğunu tam olarak anlayamamıştın. İşte bu farkındalık sana somut bir güç kazandırıyor. Bundan sonra sessizliğini savunabilirsin. İhtiyacını net bir dille koyabilirsin. Ve bu ihtiyaca saygı duymayan bir ilişkide ne kadar kalman gerektiğini sorgulayabilirsin. Bu güç senindir. Peki bu sınırı pratikte nasıl çizersin? Karşındaki bunu reddederse sen ne yapmalısın? Huzur isteğe bağlı değildir, temeldir. Bunu veremeyen bir ilişki zamanla her şeyi eritir, sessizce, usulca fark ettirmeden. Seni seven ama huzur veremeyen biri mi var hayatında? Peki sen bu sınırı nasıl çizersin, nasıl korursun? Bir sonraki videoda tam olarak bunu konuşacağız. Abone ol, kaçırma.